Bu videoyu izliyorsanız Global Talent vizesine başvuru yapmaya karar verdiniz veya karar verme aşamasında olduğunuzu tahmin ediyorum. Öncelikle bol şans diliyorum. Ve dosyanızı hazırlamaya başlamadan önce eşim üzerinden aldığımız Global Talent vizemizin hikayesini ve bu süreçte size yol gösterecek bazı hazırlık ipuçlarımı, ufak stratejilerimi paylaşmak istiyorum. Bizim hikayemiz şöyle başladı. Pandeminin ilk yılında Cenk'le sevgiliydik. Ve o zamanlar dünya koronadan dolayı sağlık anlamında gerçekten çok karanlıktı. Benim evden çalıştığım bir işim vardı. Cenk de film, dizi müziği yapmaya, kayıt çalmaya devam ediyordu. Tabii konserlere gidemiyordu. Ama hayatımızın maddi kısımlar bir şekilde yolundaydı. Fakat geleceğimizi, önümüzü göremiyorduk. Bir gün hiç unutmuyorum. 1 Ocak 2022'de, yani yılbaşından bir gün sonra Cenk'le Kadıköy'de bir merdivende oturuyorduk ve bana baktı, dedi ki gidelim mi? İşte hikayemiz o gün başladı. Sonra ben 2-3 ay araştırma yapmaya başladım. Global Talent adı altında bu vizeyi buldum. Her türlü meslekten bu vizeye başvuru yapılabiliyordu. Müzisyenler için de bir kategorisi vardı. Ama adı Global Yetenek Vizesiydi. Adı çok büyüktü yani. Ama sonra detaylara indikçe Birleşik Krallığın aslında işini güzel, farklı yapan insanları istediğini, yani bir Madonna olmanızı istemediğini anladım. Ve Cenk'in de bu vizeyi alabileceğini düşündüm. Ardından fotoğraf sanatçısı Nilay'ın bu vizeden bahsettiği bir video buldum YouTube'da. Art Council'ın web sitesine başvuru dokümanını gerçekten 3850 kere okudum. Sonra da Nilay'ı Instagram'dan yazdım. Sağ olsun bize çok ama çok yardımcı oldu. Çok yüreklendirdi. Fakat onun başvurduğu zamanla bizimkinin arasında bazı prosedür farklılıkları vardı ve benim süper bir araştırma yapmam gerekiyordu. Ne yazık ki internette bu vizeyle ilgili çok az bilgi vardı. Çok az insan başvuruyordu ve Cenk de çok yoğun çalışıyordu. Buna ayıracak zamanı yoktu. Dünyada, internette olan Global Talent'la ilgili her satırı, her yazıyı okudum. Gerçekten her satırı, ama bir tane bile somut bir başvuru dosyası bulamadım. Sonra danışmanlar ve göç üzerine uzman böyle birkaç avukatla görüştüm. Çok şanssızım ki görüştüğüm kişiler bu vizeyi gerçekten benim kadar bile bilmiyorlardı. Çünkü yeni bir vizeydi o zamanlar. Yeni hali vardı daha doğrusu. Onu çok iyi bilmiyorlardı. Hatta bir tanesi şöyle söyledi. Bu vizeyi almanıza imkan yok. Bunu sadece dünyaca ünlü starlar alabilir. Neyse, Allah'tan insanlara inanmak yerine kendim araştırmayı tercih ettim. Dünya tatlısı bir insan, harika, genç bir müzisyen Elif'le yollarımız kesişti. Bizden bir yıl önce bu vizeyi almış ve yerleşmişti. Öyle güzel bilgiler verdi, öyle kafamı açtı ki gerçekten başından sonuna kadar yanımızdaydı. İşte böyle insanlarla, böyle sıkı da bir araştırmayla kendi yolumu çizmiş oldum. Şimdi kendi kendime Global Talent'a başvuru stratejisi oluşturdum o zamanlar. Kendimi bu evrakları kontrol eden insanların yerine koyarak bu yolu çizdim. Evet, başarılı olduk, vizeyi aldık. Hatta bu vizeyi aldıktan hemen sonra, yani 2022'de daha da Londra'ya taşınmadan bu stratejimi anlattığım bir video çektim. En büyük mutluluğum da bu videoyu izleyerek tanımadığım bir sürü insan bu vizeyi aldı ve bir sürü teşekkür mesajı aldım. Sanırım dijital dünyada yaptığım en başarılı şey o videoyu çekmek oldu. Çünkü ben çok zorlanmıştım ve insanların da benim kadar zorlanmasını istemedim. Bu video serisine başlama sebebini de anlatmak istiyorum. Bu 2 yılda bir sürü arkadaşıma Global Talent vizesi almasına yardım ettim. Ve tabii ki başvurdukça insan daha fazla deneyime sahip oluyor. Ve bir gün dedim ki Begüm, senin işin 15 yıldır dijital medya. Ve Global Talent dokümanı hazırlamayı çok seviyorsun çünkü araştırmayı çok seviyorsun. İkisini birleştir dedim. Bunu da şöyle kurguladım. 1. Danışmanlığa maddi bütçe ayıramayacak insanlar için bir video serisine başladım. Bir de bu başvuru sürecini hazırlamak için zamanı olmayan, desteğe ihtiyacı olan insanlara da dosyalarını hazırlamada profesyonel destek vermeye başladım. Ve işte bu şekilde karşınızdayım. Burada şunu altını çizmek istiyorum. Avukat veya danışman değilim. Olmak da istemiyorum. Ben sizin okuldaki dönem ödevinizi hazırlayan, yani başvuracağınız kuruma uygun dokümanlarınızı hazırlayan kişiyim. Konsolosluk süreçleriyle ilgili bir destek vermiyorum, ilgilenmiyorum da. Zaten aslında bence bu vizenin zorluğu konsolosluk süreci değil, asıl bu dokümanları hazırlayabilmek, doğru şekilde hazırlayabilmek, kendini iyi ifade etmek. Evet, şimdi dosya hazırlamadaki stratejime geçiyorum. Az önce dediğim gibi bu stratejiyi Cenk'in başvuru sürecinde oturttum ve sonrasında yardım ettiğim herkese aynı stratejiyi uyguladım. O yüzden direkt Cenk'e örnekleyerek bu stratejiyi anlatacağım. Adım 1. Öncelikle başvuru dokümanında bangır bangır yazılan bir şey var. Son 5 yılınızı kanıtlamanız gerekiyor. Ben de ilk adımı Cenk'in son 5 yılda yaptığı bütün işleri listeleyerek başladım. Bu iş bizim için çok zordu. Çünkü Cenk bir sürü projede çalışmıştı, unuttuğu bir sürü iş vardı. Bunları eksiksiz yapması gerekiyordu ve yaptı, başardı. Gmail'inde ona gönderilen uçak biletlerinden tutun da ajandasındaki konser takvim kontrolüne, Instagram'da gittiği ülkelerde yaptığı paylaşımlara, storylere, geçmişine, nota dosyalarına kadar sıkı bir çalışma yaptı ve bana son 5 yılını çıkarttı. Adım 2. Bu işleri güzelce beyaz bir kağıda yazdım. Ardından anahtar kelimeler çıkartmaya başladım. Cenk kim? Cenk'in en önemli özellikleri, uzmanlıkları neler? Evet, Cenk bir gitarist. Ama yine
kendimi onların yerine koydum. Ben olsaydım alanında farklı çalışmalar yapan özel bir gitaristi daha çok tercih ederdim. Yine kişisel görüşüm bu. Cenk'in yaptığı işlerden anahtar kelimeler çıkarttım. Şimdi onları anlatacağım size. 1. Cenk hep çok kültürlü müzik projelerinde yer almış. Yani uluslararası müzisyenlik yapmış. O yüzden onun ilk anahtar kelimesi benim için farklı kültürleri birleştiren bir gitarist. Yani uluslararası bir müzisyen olmuştu. Bu onun en güçlü yanıydı ve üstü çizili olarak çatının en üstüne oturttum bunu. 2. Tel takım sistemini değiştirdiği ve yeni bir akort sistemi yarattığı bir bariton gitar icat etmiş. İnovatif bir taraf. Bunu da ikinci anahtar kelime olarak koydum. İnovatif bariton gitar. 3. Cenk 15 yıldır film, dizi müziği besteciliği yapıyor. Bu da üçüncü anahtar kelimemiz. Şimdi Cenk'in 3 anahtar kelimesini de listeledik. Diğer yaptığı işleri de listeledik. Artık sıra bu 3 alandaki uzmanlığı onlara sunacağım kanıtlarda göstermek. Film ve dizi müziği anahtar kelimesinde özellikle Batı'yı ve Doğu'yu sentezlediği tarzda müzikleri tercih ettim. Bu durumda uluslararası müzisyenlik anahtar kelimesini de destekleyebileceğimi düşündüm. Küçük bir not. Diğer videolarda izleyeceksiniz ama yanlış yapmamanız adına şunu da belirtmek istiyorum. Müzisyen kategorisinden başvururken artık film, dizi, besteciliğine ait kanıtlar sunmak biraz riskli. Son güncellemede bazı değişiklikler oldu ama ben stratejimi anlatabilmek adına bunları size genel olarak anlatmaya devam ediyorum. Uluslararası müzisyenlik anahtar kelimesine geçelim şimdi. Bu anahtar kelimenin altına özellikle çok farklı projeler koydum. Mesela Dubai'de sahne aldılar ve Orta Doğu'daki işini oraya koydum. Orada şunu da belirttim. Orta Doğu müziğine Batı enstrümanı ile katkı sağladı. Aynı zamanda bir tango müziği konserini de koydum. Aynı zamanda Almanya'da bir filarmoni ile Kürt müziği üzerine konseri de koydum. Yani çok kültürlü projelerde çalıştığını, Doğu'yu, Batı'yı harmanladığını, çok çeşitli işler yaptığını sunarak aktarmış oldum. Şimdi gelelim en zor kısma. Bariton gitar icadına. Bariton gitarla single çıkartmaya ikna ettim. Single'ın müziğinde de yine Doğu'yu Batı'yı sentezlediği enstrümanlar kullandı ve tabii ki bu da benim işime yaradı. Çünkü Doğu'yu Batı'yı sentezleyen Cenk'i de desteklemiş oldum. O single çıktıktan sonra hikayesini öğrenen gazeteler, haber siteleri bu single'ın, o gitarın haberlerini yapmaya başladılar. Bu haberler sayesinde de Cenk'in inovatif tarafını da göstermiş oldum. Şimdi referans mektuplarına gelirsek aynı yolu referans mektuplarına da sürdük. Cenk'e referans mektubu yazabilecek kişilerin listesini tek tek çıkardım. Sonra yukarıdaki anahtar kelimeleri destekleyecek projelerde en önemli pozisyonlarda yer alan kişileri seçtim. Yani bu durumda dosyam birbirini destekleyen bir şekilde kurgulanmış oldu. Eğer ben pop müzik yapan Cenk'in daha önce çalıştığı Türkiye'de bilinen bir solistten mektup almak isteseydim ki alabilirdim. Ama o zaman bu benim yaptığım stratejiyi desteklemeyecekti. Cenk'in kim olduğunu anlatma stratejimi dışına çıkacaktı. Biliyorum tam bir manyak gibi gözüküyorum. Hatta şuna da eminim. Global Talent'ın vizesinin şartlarını hazırlayan kişiler bile benim kadar buna bu kadar kafa patlatmamışlardır. Ama dediğim gibi ben bunu seviyorum. Yaptığım her işte bu tarz yol haritaları çıkartmayı çok seviyorum. Özetlersem eğer yaşadığınız ülkenin Madonna'sıysanız bu yapılanların hiçbirisini yapmanıza gerek yok. Times'ta çıkan haberinizi, BBC'de çıkan röportajınızı paylaşmanız yeterli. Ama eğer Madonna değilseniz, Madonna'nın mutfağında çalışan aşçıysanız böyle bir strateji izlemeniz sizin yolunuzu açacak ve dosyanızda kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayacak bence. Hangi alandan başvurduğunuzda bir önemi yok. Önemli olan sizin kendinizi başvuracağınız kuruma iyi ifade etmeniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada başka bir videoda da biz buraya geldikten sonra neler oldu ondan da bahsedeceğim. Gerçekten düşündüğümüz gibi mi oldu yoksa bir yıkım mı yaşadık? Hepsini yaşadık aslında. Neyse anlatacağım. Hoşçakalın, bay bay.